Herkese merhaba. Elimde KGM Musso bir araç var. Bu gördüğünüz gibi bir pick-up ve kasası açık idi. Ben de tabii ki bunu kapatmak istedim ve bir ürün tercih ettim. Bu ürünü size anlatmak istiyorum. Genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. YouTube üzerinde çok fazla bir araştırma yaptım fakat hiçbirinde buna dair bir bilgi göremedim. Çok çeşitli ürünler var. Fiber olanlar var, sac olanlar var, alüminyum olanlar var. Hangisi nedir, kim nerede takar açıkçası çok fazla net bir bilgi yok. Bir de benim gibi yaşadığınız yer uzaksa bu tip montajların yapıldığı yerlere araştırmanız daha da zor oluyor. Buyurun. Bu kabinin dört tarafında da cam var. Dört tarafı da camlı. Sol taraf, sağ taraf, arkası ve şu gördüğünüz ön taraf camlı. Bu üç kısımda sürgü cam sistemi koymuşlar. Burada var. Şu ön kısımda var ve diğer tarafta var. Arkada yok. Üç taraftan kapak açılıyor. Kilitler koymuşlar. Anahtar böyle. Bol miktarda da yedeği var. Bunu takıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Ve düğmeleri var. Bu düğmelere bastınız ve kaldırıp açıyorsunuz. Bu şekilde. Bu camları korumak için kafes de taktırdım. Tabii buna ekstra ücret talep etti. Üç tarafta var. Sağda, solda ve şu gördüğünüz arkada var. Ön tarafta yok. Arkayı da açmak için yine aynı şekilde. Tabii bunun bir avantajı var. Şuradan tutma kısmı var. Onun dışında bir şey yok. Kafesi gördünüz. Sağ ve soldaki kafesler yani şu korumalar silikonla yapıştırıldı ama arkadakinin vida yerleri var. Vidalı bir şekilde yapıştırdı. Benim araç kameram var. Onu kendim uzattım şuradan. Bu metale yapıştırdım. Buradan hem geri görüş kamerası gibi de kullanabiliyorum. Trafikte de seyir halindeyken de kullanabiliyorum. Öyle bir avantajı oldu. Bunun stop lambası da var. Normalde bu aracın orijinalde stop lambası yok. Üstteki yok. Ama bu kabinle beraber geldi. Ben buna bir elektrikçiye bağlattım bunu. Şu kenarları göstereyim. Su almaması için şöyle bir kanal sistemi koymuşlar. Bu bütün açılan pencerelerin olduğu yerlerde var. Ve şöyle güzel bir fitil koymuşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Bu üç pencerede de şey var. Bu kaldırmaya yarayan pistonlar var. Şu iç kısımdan görüntüsü de böyle. Bakalım bu şekilde. Bu yanlarda açılır olmasının avantajı. Örneğin burada bir sandık var. Eşyaları koydum buraya. Buna ulaşabilirsiniz. Buradaki eşyaları alabilirsiniz. Yine arkadan da alabiliyorsunuz. Diğer taraftan da alabilirsiniz. Böyle güzel bir sistem oldu. Şunu da ekleyeyim. Sensörlü bir LED var. Hareket algılıyor. Şarj edilebilir. Mıknatıs var. Mıknatısla yapışıyor. Onunla gerçekten o tepeden yetiyor. Ama yine de ben tabii ki yetinmedim. Kampta filan şarjı biter dedim. Lazım olurdu. Şöyle büyük bir kendim para verip aldım. Bir floresan benzeri bir LED aydınlatma aldım. Şu tavanlara bakın. Tavanlarda 1, 2, 3 yerden ne diyelim destek kısmı söz konusu. Yine şurada üstte bakın. Tavan rayları yeri var. Bakın şuraya ben ara atkı koyacağım. Onu da satın aldım. Buna uygun ara atkı satın aldım.
ara atkısını bağlayacağım ve üstüne kamp çadırını koyacağım. Şöyle size sürgülü yapıyı da göstereyim. Bakın burada şöyle kendi kendine açamazsınız. Bak görüyor musunuz? Şöyle tetikli bir sistem var. Bunu açarsanız cam açılıyor. Öbür türlü kapalı bir şekilde kalıyor. Yine belki faydası olur. Tabii bu geri görüş kamerası. Daha doğrusu araç kamerası. Bunun kablosunu şöyle uzattım, üstten geçirdim. Şu şekilde şu pencerenin altından verdim. Montajını sağladım. Test ettim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Su geçirmediğini gördüm. Kullanmak isterseniz bakın şu da geri görüş kamerasıdır. Arka kayıt yapıyor. Bu kabin Çin'de üretilmiş bir kabin. Demonte şekilde geliyor ve montajlanıyor. Malzemesi alüminyum. Tabii taktırdım, ilk montajdan sonra ben bunu bir yıkadım. Yani dıştan bir yıkadım aracı. Sızdırmazlığına dair bir fikrim olsun dedim. Ve ilk etapta bu sızdırdı. Özellikle ön şu kısım ile diğer taraf şöyle düşünün. Buradan bayağı bir sızdırdı. Şu köşe ile diğer köşe arasında. Şöyle zoom yapalım. Bak şuralardan geçmiş. Şuraya da bir yerden geçmiş. Şuralar komple su alıyor. Oralar komple su alıyor. Şimdi bir de içine gireyim bakalım tespit yapmaya. Evet, yine şuradan alıyor. Şu oradan aldığı belli, pencere kenarından. Şu köşeden alıyor. Şuradan komple alıyor. Yine şu köşeden de alıyor. Şurada da bir nem var ama bu nereden geliyor? Yukarıdan bir yerden galiba. Onu çözemedim. Evet. Şuradan bayağı yoğun gelmiş. Bunu kestirmek zor. Sonra tabii taktırdım, montajladığım yere götürdüm. Fikrinde sahibi ben olduğumu da ekleyeyim. Burada şeyler var, fitiller var. Bir sıra fitil var. O fitil denk gelmemiş herhalde. Çünkü bu kabin aslında birebir uymuyor. Birazcık daha kısa kabinden. Muhtemelen diğer marka kabinlerde taktırırsanız böyle diğer marka araçlara onlarda da tam birebir uyuşmayacak. Onun için biraz sağa sola öne doğru geriye çekerken tam denk gelmemiş olabilir. Yanına ikinci bir fitil attılar. Yani şöyle görünürken böyle göründü. Onu bağladıktan sonra sızma gibi bir durum olmadı. Şu ana kadar kuvvetli yağmurda da sürüş yaptım. Ciddi derece görmüşsünüzdür. Bu sene inanılmaz seller oldu. O yağmurda da bunu sürdüm. Fakat bir sıkıntı olmadı. Yine basınçlı yıkamayla da test ettim. Su sızmadı. Şu ana kadar genel anlamda memnunum. Tabii uzun vadeli kullanımda nasıl bir sonuç ortaya çıkar onu da göreceğiz artık. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Kanalıma da abone olun diyorum ve hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.